Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Haziran ayı enerjilerine bakacağız. Kapsamlı şekilde genel anlamda, ilişkiler anlamında, para anlamında, iş kariyer anlamında, sizi ne mutlu edebilir anlamında, kime neye dikkat etmesiniz anlamında, size tavsiyeler anlamında. Yani çokça soruya kapsamlı şekilde bakacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için. Güneşer Tarot'la YouTube kanalımı yeni açtım. O YouTube kanalıma da abone olabilir. Güzel yorumlarla, beğenilerle destek olabilirsiniz. Orada da çok güzel açılımlarla ilerliyorum. Aynı zamanda yine Haziran ayı için tabii ki de abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için zamansız zamanla niyetli tüm açılımlar. Burç bazında orada videolar çektim. Kendi burcunuz, yükseleniniz ya da ay burcunuz ya da haritanızda yoğunluklu olarak hangi burç etkisine sahipseniz ya da astroloji biliyorsanız, Lunar Return haritanız ya da Solar Return haritalarınızdaki etkilere göre de yine dinleyebilirsiniz. Zaten astroloji bilenler ne kadar astrolojik etkilerle doğru orantıda enerjilerin çıktığını çok net gözlemleyebiliyor. Yine tarotu böyle güzel astrolojik bağlantısı, numerolojik bağlantısı, mitolojik bağlantısı, sembolojik bağlantıları, günlük hayatın içerisindeki anlamları ve çok daha fazlasıyla kapsamlı şekilde öğrenmek istiyorsanız da tarot atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. Yorumlama kısmında kendinizi daha ileri götürmek ya da böyle kafanızdaki bazı soru işaretlerini gidermek istiyorsanız da başlangıcı özel ücretle tarot yorumlama atölyesi açtım. 15 Haziran'da başlıyoruz. Ona da kayıt yaptırabilirsiniz. 15 Haziran'da başlayacak. O da aynı tarot atölyemdeki gibi kaliteli, kurallara uyarak ilerleyen kişilerin kendi uygunluklarına göre izleyebilecekleri şekilde ilerleyecek. Sadece yorumlamaya odaklanacağız. O yüzden tarotu bilmiyorsanız ya da öğrendiyseniz bir şekilde ama bu kadar kapsamlı öğrenmediyseniz önce tarot atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. Muazzam eşsiz ve muazzam emeklerin olduğu bir atölye. 31 oturumdan oluşuyor. Bu yeni yorumlama atölyesine de akışla ilerleyeceğiz. Tarot atölyemde de öyle yaptım. Süreye sınırlamadım. Ne kadar sürerse diye. Bunda sadece yorumlamaya odaklanacağımız için tabii ki de 31 oturum sürmeyecek. Büyük konuşmayayım da diğer atölyemde de yani tarot atölyemde de 2 ay sürecek diye tahmin ediyordum ama mükemmeliyetçiliğim ve detaycılığımdan dolayı haftada 2 ders ve o derslerin o 2 ders 1 saat, çoğu zaman 1 saatin üzerinde işlenmesine rağmen hatta 3,5 ayda anca bitirdik. O yüzden bu yorumlama atölyesi ne kadar sürer bilmiyorum. Yani tahminim 4 oturum sürer gibi. Sadece yorumlamaya odaklanacağız çünkü. Belki 3 olabilir, 4 olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Bakacağız. 4 3-4 öyle 3-4 oturum sürer gibi düşünüyorum. Bakacağız. Kayıt yaptıranlara tek soru açılımı hediyesi söz konusu. O yüzden başlangıçta şu anda yorumlama atölyesine de kayıt yaptıranlar aslında ücret açısından yine çok avantajlı olmuş oluyor. Yine tarotu kapsamlı öğrenmek istiyorsanız ve yorumlama konusunda da kendinizi geliştirmek istiyorsanız 2 atölyeye birden kayıt yaptırabilirsiniz. Zaten ne zaman uygunsanız izleyebilme şansınız söz konusu atölyeyi, atölyedeki oturumları. Bu atölyede anlattığım bilgileri hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler bu kadar kapsamlı şekilde. Yani ayrı ayrı kitaplardan alsanız harcayacağınız zaman o kaynaklara bir de hani yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Çoğu yani harcayacağınız zaman, harcayacağınız para, bu atölyeye yani bu atölyenin ücreti göz önünde bulundurulduğunda gerçekten belki çok daha fazla olacak sizin için. O yüzden çok sembolik bir tutar içeriğine göre atölyenin ücreti. 31 oturumdan bahsediyoruz ve dediğim gibi bütün yani astrolojisi, numerolojisi, mitolojisi, sembolojisi, hayatın içerisindeki anlamları ve kendi kişisel gelişim yolculuğunuza da ışık tutan bilgilerle dolu ve ne zaman uygunsanız izleyebilmeniz zaten en büyük şansı atölyenin. Bazen belki böyle bir dinlemeye ihtiyacınız olabilir birisine. Bir oturum açarsınız ve belki size cevap olur. Tarot çünkü ona bakan kişi de tabii ki kendi kabı genişse, kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden kişi ise o doğrultuda o tarotun aydınlık tarafını sunabiliyor. O yüzden bu oturumda da sadece tarotu öğrenmek değil, aslında kendi hayatınıza ışık tutabileceğiniz
Böyle çok güzel ışık bilgilerle dolu. O yüzden de katılımcıların kaliteli, sorumluluk sahibi ve kurallara uyması çok çok önemli. Bu şekilde değilse atölyeden atılıyorlar zaten. Ve haklarında yasal işlem başlatılıyor. Çok büyük emeklerle hazırlandı ve dediğim gibi ne bu kadar kapsamlı bilginin olduğu bir kaynak söz konusu. Ayrı ayrı bir sürü kaynak almanız, ona zaman ayırıp okumanız vesaire gerekiyor. Bu atölyede size bunların hepsi toplu şekilde sunuldu ve dediğim gibi ne zaman uygunsanız izleyebileceğiniz şekilde sunuldu. O yüzden tarotu öğrenmek isteyen güzel niyetli kişiler için ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Böyle güzel enerjili, sorumluluk sahibi, kıymet bilen kişilerle de buluşsun. Buluştu zaten. Arada pürüzler çıktı. O da değerinin çok altında zamanında olduğu için aslında yine o kişilerle buluştu. Onlar zaten bir şekilde benim de bir şey yapmama gerek kalmadan zaten direkt olarak sistem tarafından temizlendiler. Atıldılar atölyeden. Böyle hem kendi kişisel gelişim yolculuğuna ışık tutmak isteyen hem de ben bu tarotu gerçekten öğrenmek istiyorum. Karşıma çıkıyor, içsel olarak çekiliyorum ve sizden öğrenmek istiyorum diyorsanız da kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi ücret değişecek 2 atölye içinde. Kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Yine Güneş Ay Tarot'la kanalıma da abone olabilirsiniz. Orada burç bazında baktım aylık enerjilere daha genel anlamda. Orada da kendi burcunuz, yükseleniz ya da ay burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Orada şimdi 6 burç yüklendi. Diğer 6 burçta yarın ya da sonraki gün yüklenecek. Kendi yoğunluğuma göre. Yine kendi yükseleniz, ay burcunuz ya da haritanızda dediğim gibi yoğunluklu burç etkisine göre dinleyebilirsiniz yüklendikçe de. Evet, şimdi aynı zamanda bu kanalım için de abone olup teşekkür butonu üzerinden, katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Hali hazırda destek olanlar için de teşekkür ederim. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak, evet, şimdi niyetimi sesli olarak alarak, evet, şimdi. Evet, şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, davranışlarında, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın. Allah yaşamlarını, davranışlarını, yaşayış şekillerini, yaşam şekillerini, davranışlarını bu şekilde kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti,
kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde ve öyle doldu, öyle doldu, öyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, öyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen farklı desteleri de dinleyebilir, seçip dinleyebilir. Evet, seçip dinleyebilir. Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun işler ve enerji için Haziran ayı genel enerjisi, bu açılımları bireysel açılım olarak da tercih edebilirsiniz. Haftalık ya da aylık bazda. Bireysel açılımlarda da var. Ya da senelik bazda. Aşk, ilişkiler, iş, kariyer, eğitim, asıl aşk Allah aşkı hep diyorum. Ama günlük hayatta söylerken bu şekilde söylüyoruz. Ve para. Şimdi burada sizi ne mutlu edebilir ve kime neye dikkat etmelisiniz ve şimdi bir şeyler gördüm de ben artık böyle oluyorum. Hani televizyon dizi izlersiniz ya, tepki verirsiniz ister istemez. Onun gibi oluyor artık benim için senelerdir. Şöyle açıya bir bakalım. Evet. Evet, birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bu ayın genel enerjisine baktığımda güzel para girişleri yaşayabilirsiniz. Özellikle geçmişten aklınızda gelen iş fikirleri varsa, başlangıç yapmak istediğiniz konular varsa bunları kendinizi sabote etmeyi bırakıp ya da dışarıdaki sesleri dinlemeyi bırakıp özellikle hevesinizi kıran, sizi kötü hissettiren ya da kendi içinizde kendinizi küçümsediğiniz sesleri eğer dinlemeyi bırakırsanız çok güzel başlangıçlar yapabileceğiniz, hayatınıza çok güzel para girişlerinin olabileceğini söylüyor. Bankalarla ilgili de burada buralar üzerinden yatırımlarınızla ilgili de güzel yeni başlangıçlar, güzel para girişleri hayatınıza girebilir. Özellikle maddiyatla ilgili çok güzel enerjiler çıktı. Bazı burçlarda da maddiyat konusunda çok güzel enerjiler çıkmıştı. Burçta da. Yine o burç videolarını da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi burada bu destede sürekli kılıç üçlüsü kartları seçerken gözüme çarptı. Bazılarınız böyle canınızı sıkan süreçlerden geçmiş ama artık kendi ışığınızı bulma sürecine geçmiş olabilirsiniz. Yani o acılardan sonra daha çözüm odaklı, daha artık kim size iyi geliyor, kim gelmiyor, bu aşamalara geçmiş ve bununla birlikte hayat standartlarınızı, hayatınızı, enerjinizi yükselttiğiniz süreçlere başlıyor olabilirsiniz.
Burada bankalar üzerinden de güzel şanslar, fırsat yakalayabileceğinizi, ego çalıştırmamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Özellikle kendi egonuza da dikkat edin burada. Böyle para konusunda, yani sizin ödeme yapmanız gereken ya da sizin belki ödeme alabileceğiniz, yani maddiyatınızı iyileştirebileceğiniz güzel maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Geçmişten gelen konular üzerinden, geçmişten gelen kişiler üzerinden bunları değerlendir, bu başlangıçları değerlendir. Ego çalıştırma ya da dışarıdaki sözleri dinleme, küçümseme, diyor kartlar, hem kendinize hem de bu fırsatları size sunan kişi ya da kişileri ya da yerlere. Burada aşk, ilişkiler enerjisine baktığımızda yeni bir aşk hayatınıza girebilir, yeni bir duygu durumu. Ama burada belki iş hayatınızdaki yoğunluğunuz ya da burada olur mu olmaz mı sonrasında bazı kararsızlıklar yaşayabilir ve yolunuzu ayırma kararı verebilirsiniz. Ya da aman bu da hani geçmişteki gibi çıktı deyip yolunuza gitme moduna geçebilirsiniz. Yani bir de şunu görüyorum, birazcık beğenmeyebilirsiniz. Size teklifler gelebilir ama bu da aynı, bu da şunun gibi, bu da bunun gibi ya da işte bu da şöyle, bu da böyle ya da belki iş hayatında çok yoğun olan ya da maddi olarak, hayat standardı olarak sizden daha düşük görebilirsiniz. O yüzden burada aslında aşk anlamında yeni fırsatlar, yeni kişiler hayatınıza girebilir ama daha sonra sizi tatmin etmeyebilir. Kararsız kalabilir. Öyle mi böyle mi derken en sonunda hani iyice hevesinizin kaçması ya da beğenmemeniz ve böyle hani hiç seçmemeniz sanki o kişi ya da kişileri böyle ve yolunuza devam etme enerjiniz gözüktü. Artık sizi tatmin etmeyecek, yeni başlangıç olsa da duygusal olarak ya da maddi olarak da sizi tatmin etmeyecek şeyler içerisinde zaman ayırmayı bırakma kafasına geçebileceğinizi, daha mantıklı, daha gelecek odaklı, daha ileriyi görerek yaklaşabileceğiniz etkileri görüyorum. Yani o başlangıçtaki duygulara kapılmak yerine bu kişiyle nereye gider, bu kişiyle sonrası ne olur? Bunları daha kısa sürede artık böyle ölçüp biçip tartıp devam etme ya da kendi yolunuza devam etme, ya bu kişiyle devam etme ya kendi yolunuza devam etme. Bu tarz kararları daha sağlıklı, daha güzel şekilde verebileceğinizi söylüyor. Ama bu ay daha çok bazı kişileri geride bırakmak. Hani o ilk başta o duygusal başlangıç heyecanlandırsa da hani bununla şu yolunda gitmeyebilir, bu yolunda gitmeyebilir. Bu şu konularda size uymuyor, daha enerjisi düşük ya da belki hayat standardı, statüsü artık daha, belki şunu görüyorum, belki eskiden bu tarz şeylere takılmıyordunuz ama takılmaya siz böyle statüsü sizden aşağıda olsa da birilerine şans verdikçe o kişi sizi aşağı çekti. O yüzden burada artık geçmiş tecrübelerinizi de göz önünde bulundurup o duygulara kapılmak yerine sizi belirli geçmiştekine benzer döngülerde tutacağını anladığınız noktada kendi yolunuza gideceğinizi görüyorum. O hayal kırıklığını yaşamamak adına hani hoşlanmadım, hayır hani deyip yolunuza devam etme enerjiniz gözüktü. Burada aslında ne isteyip ne istemediğinizi kendi içinizde daha net belirleyebilirsiniz. İlişkiler konusunda, aşk hayatınız konusunda verebileceğiniz kararlarla ilgili de. Burada iş, kariyer, eğitim enerjisiyle devam ettiğimizde yeni başlangıçlarınız olabilir. Burada özellikle hani bu fırsatı kaçırmamalıyım, bunu tutmalıyım, burada ben ilerlemeliyim dediğiniz süreçlere geçiş yapabilirsiniz. Burada gözlemlediğim, belki bazılarınız iş, kariyer, eğitim konusunda cimrilik çalıştırabilir ama daha sonra bu cimriliğin sizi ilerletmediğini gördüğünüz için o isteğinizin peşinde kararlılıkla devam etme yoluna geçebilirsiniz. Yani bu hayatın direksiyonunda ben varım. Siz yapmadığınızda başkası gelip yapmayacak. Siz başlatmadığınızda başkası gelip başlatmayacak. O yüzden burada cimrilik ya da olduğunuz yerde durmayı bırakıp orada olduğunuz yerde dururken ondan şikayet et, bundan şikayet et, bu kafaları bırakıp artık hareket etmeye geçeceğinizi görüyorum. İlk başta istemek, sonra yine böyle bir durağanlık, şöyle mi böyle mi demek, belki maddiyat, cimrilik ama bundan da hoşnut olmamak, hani aslında hani cimrilik yaptıkça ya da değişime direndikçe mutsuz olmanız. Daha sonra da ben harekete geçiyorum, ben başlıyorum, ben bunu istedim mi, ben ne gerekiyorsa yapacağım maddi manevi deyip ilerleme ve bununla birlikte yükseliş enerjiniz gözüktü. Yani burada zaten ben bunu hep söylüyorum. Bu sene başlangıç enerjisi, kararsızlıkların onun bunun senesi değil. Zaten her zaman aslında bu böyle ama bu sene ekstra çünkü kader çarkı senesi. Bu sene insanlar yani bu sene için ekstra şu söz konusu. Kaderiniz hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davrandığınız ölçüde kaderler.
ve kendini sorumluluğunu aldığın ölçüde, kararlarının arkasında durduğun ölçüde, o mükemmel zamanı beklemeyi bıraktığın ölçüde ya da maddiyatı onu bunu bahane etmeyi bıraktığın ölçüde istediğin gibi ilerleyebilir. Sürekli bir şeylerden şikayet edip olduğun yerde oturduğunda o zaman cehennem boyutunu yaşarsın. Kader çarkı kartını ben atölyede çok detaylı anlattım. Sene başında kader çarkı kartıyla ilgili de yine önemli akış bilgilerin olduğu Reel videosu da paylaştım. YouTube'da da paylaşmıştım onu. İzleyebilirsiniz. Atölyedekiler zaten daha detaylı anlayacaktır. Yine atölyeme de isterseniz kayıt yaptırabilirsiniz. Yani burada isteklerinizin peşinde giderseniz eğer böyle dumurluğu bırakıp diyesim geldi. Böyle mendeburluğu bırakıp onu bahane et, bunu bahane et, işte cimrilik yap, ondan bundan şikayet et ama değiştirmek için adım atma. Bunları bırakırsanız yükseliş enerjiniz gözüküyor. Bazılarınız için yer değişikliği, bazılarınız için bol bol seyahat. Burada bazılarınız için yöneticilik, yani böyle ilerleme, yükseliş enerjisine geçebilirsiniz. Kendi hayallerinizi gerçekleştirme doğrultusunda sorumlulukla ilerlediğiniz için, sorumlulukla, merhametle, vicdanla, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak ilerlediğiniz ölçüde. Burada para enerjisine baktığımızda da özellikle resmi yerler olabilir, kurum kuruluşlar ya da iş kariyer eğitim bağlantılı konular üzerinden ya da aile bağlantılı konular üzerinden güzel para fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Burada özellikle yengeç, akrep, balık ya da boğa, başak, oğlak etkili kişiler aracılığıyla da ya para kazanabilirsiniz ya da para kazanma fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Burada çünkü tılsım prensi çıktı. Birazcık para kazanmak ya da o parayı çoğaltmak ya da kendi yetenekleriniz, istediğiniz şeyler, hayal ettiğiniz şeylerle ilgili sanki böyle parayı çoğaltmak ya da kendi yeteneklerinizi çoğaltırken oradan belki gelir elde etmek, bunlarla ilgili belki eğitimlere de katılabilirsiniz. Aziz kartıyla. Yani biraz para konusunda bu ay şunu görüyorum. Fırsatları çoğaltmak, ileriye götürmekle ilgili öğrenme sürecine hem geçmişten ders alma hem de bundan sonrası için bazı şeyleri öğrenme sürecine de geçebilirsiniz şeklinde gözüktü. Para hayatınızda korunma enerjisi de görüyorum. Aynı zamanda sizde ertelediğiniz para konusuyla ilgili konuları, eğitim olabilir, kurum kuruluş olabilir, resmi yerler olabilir. Buralarla ilgili para konusunda ertelediğiniz konuları da yine adım attığınız, çözüm odaklı yaklaştığınız sürece çözüme kavuşturabileceğiniz etkiler de çıktı para konusunda. Evet. Yani burada yine isteklerinin peşinden gittiğin ölçüde bazı şeyler para konusunda da çözüme ulaşabilir ve sana ders verebilir. Aa, bu konu aslında böyleymiş. Burada buraya bu bakış açısıyla yaklaşılması gerekiyormuş. Burada düşünce şekli şöyle olursa aslında bu para şöyle olabilirmiş ya da buraya şu parayı ödersem sonra bana buradan bu gelebilirmiş gibi. Böyle daha çok öğrenme enerjisi görüyorum parayla ilgili. Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda. Bu ay sizi ne mutlu edebilir? Olasılıklar doğrusu bakın kader çarkı gitti. İşte artık parayı özellikle bahane etmeyi bırakıp parayla ilgili durumları bahane etmeyi bırakıp harekete geçmek seni mutlu edebilir. Asıl adamdan sonra geldi bakın ve burada bol bol hayır işlemek, yardım etmek bu ay. Sizin verdiğinizin kat ve katını, bu tabi evrenle ya da tövbe aşağı Allah'la pazarlık yapmak gibi değil. Gerçekten kalpten şekilde hayvanlara, doğaya bol bol destek olmak, yardım etmek, yapabileceğiniz kadar bu sorumlulukla hayatı yaşamak burada sizi mutlu edebilir. Bununla birlikte tıkalı gibi gözüken, askıda gibi gözüken bazı şeylerin, bazı olayların siz hayır işledikçe, yardım ettikçe çözüldüğünü ve kadersel süreçlerinizin yoluna girdiğini görebilirsiniz. Korunduğunuzu görebilirsiniz. Burada gözlemlediğim hem maddi hem manevi işlerinizin yoluna girdiğini görebilirsiniz. Ama burada sizde gerçekten hani aman sizde var mı ki, aman siz zaten yapıyorsunuz gibi yine o egosal kafalara girmeden hayatın içerisine geçirerek hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşadığınızda burada aslında bunu hep diyorum, sen aslında hayvanlara, doğaya yardım ediyor gibi gözüküyorsun ama aslında kendine yardım ediyorsun. Çünkü her şey bir. Böyle kendi tıkalı süreçlerinizin de çözüldüğünü görebilirsiniz. Özellikle maddi açıdan da manevi açıdan da olasılıklar doğrultusunda. Ezan okunuyor, dinleyelim.
Çok güzel çıktı. Ezan okundukça kuşlar bile nasıl güzel ötüyor. Sanki Allah'ı zikreder gibi. Hep zikrediyorlar zaten. İnsanlardan daha o yüzden temizler. O yüzden hayvanlara, doğaya insan ne kadar nasıl davranıyorsa hayatı da o doğrultuda cennet boyutuna evriliyor işte. Maşallah maşallah diyelim. Şimdi burada sizi ne mutlu edebilir diye devam ettiğimde, ekstra kartlar seçtiğimde de işte burada sen bir kere burada fakir edebiyatını, fakir düşünceleri, fakirliği böyle metalaştırmayı, yüceltmeyi, kendini bununla tanımlamayı bıraktığında, bununla ilgili şimdi artık Şiron Boğa'ya geçiyor. Yani diyor ki artık parayla ilgili, özdeğerle ilgili senin artık bazı dersleri alman gerekiyor. Bazı yaralarını şifalandırman gerekiyor. Yine ya seve seve ya seve seve. Bu Şiron Boğa süreci de kaç sene sürecek bilmiyorum. Bunu öğretecek. Şimdi burada da boğa enerjisini görüyorum zaten. Yani insanın kendi değerini görerek kendi değerini seçmesi. Burada o kurban bilincinizi şifalandırdıkça parayla ilgili, değer kavramıyla ilgili,
özdeğerle ilgili, özsevgi, özsaygı, özgüvenle ilgili kendinizi, blokajlarınızı, o kurban bilincini şifalandırmanız, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım etmeniz, iş yerlerinin, hayat içerisinde, günlük hayatın içerisinde böyle denk geldiğiniz kişilerin de kaliteli hayvanlara, doğaya destek olup yardım ederek yaşayan, işlerini bu şekilde yapan, günlük hayatın içerisindeki yaşamı, düzeni, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak oluşturan kişileri görebilirsiniz. Burada kendi değerinizi seçtikçe. O yüzden bu mağdur edebiyatını, her şeyden böyle bir mağduriyet çıkarma durumunu, onun üzerinden böyle onu böyle sürekli onu anlatmak, onu büyütmek. Çözüm odağı nedir? Burada daha kaliteli, daha çözüm odaklı, daha yani zengin kafasıyla düşüneceksin. Anladın mı? Sen bu zengin kafasına geçebilirsin. Ve bununla birlikte hayatının da zenginleştiğini, güzelleştiğini görebilirsin. Hayvanların, doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde. Bu seni mutlu edebilir diyor kartlar. Şimdi bir dakika. Kime neye dikkat etmelisiniz? Burada A dediğim kısım. Şimdi geçmişte zaten zarar gördünüz. Belki size büyü yapmış, negatif etkilerde bulunmuş, iptal negatif kötü şeyleri ama kişilere dikkat etmelisin. Çünkü bu kişilerin bu negatif etkisi zaten senin hayatından temizlendi. Ölüm kartı zaten bitti bakın. Bu şeytani etkiler zaten bitti. Sen bu geçmişte aldığın yaraları, nasıl seni kullanmaya çalıştıklarını, salak yerine koymaya çalıştıklarını, manipüle ettiklerini, o karanlık enerjilere seni hapsetmeye çalıştıklarını, bunları unutmayacaksın. Değnek dokuzusu dimdik duracaksın, hakkını savunacaksın ve burada sen bu yani duruşunu koruyacaksın. Belki bu kişileri engellemek, hayatınızdan çıkarmak, mesafe koymak. Burada yine size dikkat etmeniz gereken durum olarak gözüktü. Yani kime dikkat etmelisiniz? Zamanında zaten içine his olarak doğan, o negatif etkiyi yapan kişi ya da kişiler. Yanında iyi hissetmediğin kişi ya da kişiler. Bu kişiler, durumlar yani bu tarz bunlardan sen zaten kurtuldun. Temizlendi hayatından ama şimdi o duruşunu korumaya dikkat etmen gerekiyor. Yani hayatından temizlendi, doğruldun, ayağa kalktın diye tekrar aynı şeylere girmemen gerekiyor. Kendi hakkını savunman gerekiyor. Gerektiğinde bu kişilerin ağzına nokta nokta yapıp hadi dıttır git demen gerekiyor diyor burada kartlar. Duruşunu korumaya dikkat et. Bu manipülasyonlara düşmemeye, bu kişilerle tekrar aynı ortamlarda bulunmamaya, hayatından tamamen çıkarmaya ve tamamen sınırlarını korumaya dikkat et diyor kartlar size. Engelleyebilir, tamamen hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu kişilere, bu durumlara dikkat etmeniz gerektiği gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda. Bu ayla ilgili size ekstra tavsiye mesaj kartı da seçeceğiz. Şurada seçmeyeceğiz. Zaten seçmiştim bu. Sizi üzen durumlardan artık uzaklaşmanız ya. Özellikle kötü gelen, kötü hissettiren, uykularınızı kaçıran, sinir sisteminize iyi gelmeyen, ya böyle artık sinir sisteminize o kadar yüklenmiştir ki bazı kişiler. O kişileri görmek bile sizi tetikler mesela. Özellikle yine burada kime neye dikkat etmesinizde çıkan kartlarla bu işte büyü yapmış, negatif etkilerde bulunmuş, başarılarınız karşısında çekememezlik yapmış kişilerden uzaklaş. Tetikliyorsa seni bir de burada içine atma. Söylemen gerekenleri söyle. O dilin ona keskin gelebilir ama o keskin dil onun için aslında o hak ettiği taraf onun için. Onun defeat'i yani o yenilgisi o. Senin de zaferin olacak. O yüzden bu kişilere karşı zafer kazanman gerekiyor. Artık zihin dünyanda buralardan çıkman gerekiyor. Bu kişilerle ilgili de söylemen gerekenleri söyle. Zihin dünyada tamamen bu kişilerden ve bu kişilerin tekrar tekrar düşünmek öyle böyle hani bu düşüncelerinde de o negatif düşünceler vesaire bunlardan uzaklaş. Buna dikkat et. Dediğim gibi böyle fakir edebiyatı, mağduriyeti büyütmek bu şeylerden çıkmanız gerektiği gözüküyor. Yine ekstra tavsiyelerde aklını kullan, net ol ve o güzel başlangıçları yap yeteneklerini kullanarak ve hak edene de hak ettiğini söyle. Özellikle seni böyle negatif etkilemiş kişilerle ilgili diyor size kartların tavsiyesi mesajı. Buradan da seçelim Haziran ayı ile ilgili size kartların tavsiyesi mesajı ne?
Şunu hissettim. Seyahat, dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında seyahat görünüyor. Seyahatler iyi gelebilir size. Ve size kartların ekstra tavsiyesi mesajı. Hiçbir şeyi zorlama, bırak olsun, her ne şekilde giderse gitsin en iyisinin olacağına güven. Sanki burada yeni bir yol çizmek, yeni bir rota çizmek. Burada ben tatil enerjisi de hissettim. Belki deniz, okyanus, işte kendi tatil yaptığınız ya da yapabileceğiniz yerlere göre düşünebilirsiniz. Artık böyle daha dediğim gibi o zengin kafası, merhametli, vicdanlı davranmak, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım etmek. Ya aman ben zaten yapıyorum demek fakir kafasıdır mesela. Sen yapmaya devam edeceksin. Biraz bu hayatınızı da zenginleştirin, kaliteli hale getirin. Laflarınızı, sözlerinizi, yaptığınız yorumlarda bile, ben mesela bir kişinin yorumunda bile güya güzel bir şey söylemiş ama o kadar ucuz şeyler yazmış ki mesela o kişilerin yorumlarını bile tutmuyorum. Çünkü ucuz yani. Belki buna bazısı ego diyebilir, kibir diyebilir. Hayır, ben senelerdir, ben ya da başkaları, ben gibi olan varsa ya da yani böyle insanlar kendisini artık geliştirsin, kaliteli bakış açılarına geçsin diye o kadar emek veriyor. Sen hala aynı tas, aynı hamam. Yani o yüzden artık kimse kimseyle uğraşma. Senin burada açılım içerisinde de kartların dediği gibi şimdiye kadar özellikle değer kavramıyla ilgili, parayla barışmayla ilgili, böyle mağdur edebiyatı, fakir edebiyatı yapmayı artık bırakmayla ilgili o dersleri zaten çoktan almış olman gerekiyordu diyor. Burada dersi alanlar için de işte yine hayvansever, doğasever hayvanların doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde hayatın içerisindeki işleyişin, düzenin, hayvanların, doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde kurulduğu şekilde burada güzel süreçlerde yaşayabilirsiniz. Yani geride kalan şey zaten belki hem senin ucuzluğun hem de senin o ucuzluğunu yansıtan insanlardı. O zamanki versiyonunda. Şimdi sen artık daha kaliteli enerjiye geçmen gerekiyor. Yine seyahatler, dediğim deniz kenarı, okyanus kenarı buralarda vakit geçirmek iyi gelebilir ve pozitif ol işte bakın. En iyisinin olacağına güven diyor. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetimi artık kendinize göre de nasıl anlıyorsanız mesaj kartlarını da. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Şimdi ikinci desteyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Haziran ayı genel enerjisi, aşk, ilişkiler, iş, kariyer, eğitim, para ve diğer enerjilere bakacağız şimdi. Çok güzel kartlar gördüm, merak ettim açıkçası. Şurayı özellikle. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Haziran ayı genel enerjisine baktığımızda burada artık böyle geçmişte yaşadığınız sıkıntılar, pürüzlerle uğraşmayı bırakıp hayatın getirdiği o yeni fırsatları ve yeni şansları değerlendirdiğiniz sürece burada hayatınızda yükselebilir ve o sizi anlamayan, size pürüz çıkaran kişileri yolunuzdan uzak tutabilir ve yolunuzu bu kişilerden temizleyerek, kaderin de yolunuzu bu kişilerden temizleyerek sizi yükselttiği şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama bu yeni fırsatları görüp değerlendirmezseniz de burada kartlar diyor ki o zaman işte o onu yaptı, bu bunu yaptı. Aynı döngülerde dönüp durursun. O yüzden burada bu yeni fırsatları değerlendirmenizle doğru orantıda süreciniz. Ki birinci destede de söyledim, sene başında da söyledim, açılımlarda da söylüyorum. Sürekli enerji bu şekilde çıktığı için bu sene öyle mi böyle mi, yapsam mı yapmasam mı, onu bahane et bunu bahane et senesi değil.
başlangıçların senesi. O yüzden burada başlayan için o engeller de sen yoldayken gittiğini görürsün. Ya da sen yoldayken onları alt edebilecek enerjinin olduğunu görürsün. Ama yola çıkmazsan sen sürekli olmamış engeller üzerinde konuşur durursun. Hayatındaki engeller üzerinde konuşur durursun ve o döngülerde dönüp durursun. Bu sene yapmak senesi, yani kafandan geçenleri yapacaksın diyor. Burada yaparsan hayatında güzel yükselişler gözüküyor. Yapmazsan da aynı sorunlar, aynı blokajlar, aynı sıkıntılar. O şunu yaptı, bu bunu yaptı, o sana şöyle engel olmaya çalıştı. Sen ne yaptın oturmak ya da bunun dedikodusunu, konuşmasını yapmak dışında? Kendini savundun mu? Bunun üstesinden gelmeye çalıştın mı elinden geldiği kadar mesela? İşte burada bu çaba ve mücadele içerisinde olanın yükseleceği ama bu çabaya girmeden 10 dönüm bostan yengel Osman yapanların da aynı döngülerde dönüp duracağı etkiler çıktı. Artık kendi seçimlerinize göre düşünebilirsiniz sürecinizi. Zaten kader çarkı güncelde bakın, yani kaderin senin o fırsatları görüp mücadeleyle kendi değerlerini koruyarak yoluna devam etmenle yükselebilir. Ama bunu yapmazsan o zaman o döngülere sıkışıp kalırsın. Çünkü bu kez o sorunlara anlam yüklemiş oluyorsun. Hayatında sana o zaman onu getiriyor. İptal negatif kötü şeylere. O yüzden yükselmek, hayatınızda ilerlemek istiyorsanız o yeni fırsatları değerlendirip hayatınızı o doğrultuda değiştirmeye, bu doğrultuda mücadele etmeye, emek vermeye, yapmaya, yani sadece lafta değil, istekli olmanız ve yapmanız doğrultusunda kadersel süreçlerin güzelleşeceği, yükseleceği etkiler çıktı, olasılıklar doğrultusunda. Aşk ilişkilere baktığımızda burada genel olarak kendinizle mutlu olacağınız etkileri görüyorum. Belki bazılarınızın hayatına böyle flört adımları, beğeniler, istekler, böyle minik adımlar, işte ne bileyim, isminizi sormaktır, böyle minik sohbetlerdir, sağda solda böyle denk gelmektir ya da numaranızı istemektir, Instagram'dan istek atmaktır, beğeni atmaktır. Bu tarz şeyler olabilir. Hani böyle minik o flörtöz adımlar, böyle teklifler, bir yerlere davet etmek, belki çay kahve gibi örnek veriyorum. Bunlar yaşanabilir ve bunlar hoşunuza gidebilir gördüğüm. Ama ben şunu hissettim kartlarda. Yani çok sizi tatmin etmeyebilir ya da zaten kendinizi o kadar iyi bir konuma getirmişsiniz ki. Ha evet, teşekkür ederim. Hani zaten benim alışık olduğum bir şey bu. Egosal bir yerden değil. Ama hani kabul eder misiniz, etmez misiniz? Onu biraz belki bekletebilir bazılarınız. Burada gördüm. Yani güzel teklifler, kısmetler olabilir. Böyle minik gibi gözüken adımlarla ama hoşunuza giden şekilde. En başta kendinizle mutlu olduğunuz için, kendiniz hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz, kendinizle mutlu olduğunuz için bu adımlar da mutlu edebilir. Ama görüyorum, hani bazılarını bekletebilirsiniz gördüğüm kartlarda. Ya da bazılarınız için şunu da gördüm. Birileri size böyle bazı tekliflerde bulunabilir. Siz beklettikçe onlar da böyle kaygı çalıştırabilir. Ben işte bunu teklif etmişim ama cevap vermedin. Hani cevap verecek misin? Hani gibi. Belki böyle durumlarla da karşılaşabilirsiniz olasılıklar doğrultusunda. İş, kariyer, eğitim enerjisiyle devam ettiğimizde yine burada güzel seçenekler, güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle istediğiniz ve sevdiğiniz alanlarla ilgili. Ama bu seçimleri, bu fırsatları zamanında yapmazsanız burada gördüğüm bazı değişim dönüşüm süreçleri yaşanabilir. Ben istiyordum ama buradaki bazı şeyler değişmiş. Ben başlatacaktım ama burada bir değişim yaşanmış durumunuz olabilir burada gördüğüm kartlarda. O yüzden iş, kariyer, eğitim konusunda bir şeyleri istiyorsanız zamanında seçmeye dikkat edin. Bakın yine aynı mesajlar çıkıyor. Zamanında yap, zamanında başlat, zamanında hareket et. Bahanelere sığınma, yap yani. Sadece yap, harekete geç bir şey istiyorsan. Yapabildiğin neyse. Burada şunu görüyorum, hani ben istemiştim ama değişmiş. Yani zamanında o adımı atmamanızın, o başlangıcı yapmamanızın bazı değişimlere sebep olduğuyla yüzleşebilirsiniz. Gördüm. Bu da hoşunuza gitmeyebilir. Ama sizde şuna aydınlatabilir, o bakış açısına geçerseniz. Bazı adımlar zamanında atılmalı. Nasıl aşk hayatınızda böyle düşünüyorsunuz ya, kendiniz için de kendiniz için atacağınız adımları da zamanında atabiliyor musunuz? Belki de aşk hayatınızda zamanında size adım atmayan kişiler sizin kendi hayatınızda kendiniz için zamanında adım atmadığınız durumları size yansıtıyordur.
Yani burada inatçılığı ve sabit fikirliliği bırakırsanız bazı hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben istiyordum ama değişmiş. Ben istiyordum ama şöyle olmuş, böyle olmuş modlarında takılmaya devam edersen burada işte böyle hani kendini geliştiremediğin, acı çektiğin ya da böyle aynı döngülerde o başlangıçları yapamadığın, sürekli benzer şeyleri belki hayatında yaşadığın, daha enerjinin ve kalitenin ya da hayat standardının düştüğü döngülere düşebilirsin diyor kartlar size. O yüzden iş kariyer eğitim konusunda zamanında bazı isteklerinizin peşinden adımlar atmaya dikkat edebilirsiniz. Atıyorum bir iş düşünüyorsunuz, bir kariyer düşünüyorsunuz. O başlangıcı yapıyor musun? O başvuruyu yapıyor musun? Yapabileceğin hazırlığı yapıyor musun? Burada diyor kartlar gördüğüm. Yani kendinizi zamanında bazı başlangıçları yapmakla ilgili değiştirmeniz gerektiğiyle yüzleşebilirsiniz. Burada para enerjisiyle devam ettiğimizde de sosyal medya üzerinden, arkadaş ortamları üzerinden danışmanlıklar olabilir, resmi yerler olabilir. Böyle mutlu olabileceğiniz etkileri görüyorum. Emeklerinizin karşılığını aldığınızı hissetmeniz, tecrübelerinizin karşılığını aldığınızı hissetmeniz gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ama sosyal medya ya da arkadaş ortamları, içerisinde bulunduğunuz yerler sizi çok memnun etmeyebilir. Yani para açısından mutlu, keyifli olacağınız etkileri görüyorum ama görüyorum sizde. Sanki siz çevrenizdeki insanlardan daha üst bir bakış açısına sahipsiniz. Daha ileri görüyorsunuz, daha akıllısınız, daha o yüzden sanki diyorsunuz hani bu kişiler bunun geri dönüşünü alıyor ama sizin daha fazlası gelmesi gerek size gibi bakış açılarına da geçebilirsiniz parayla ilgili konularda. Resmi yerler, eğitim öğretim süreçleri, danışmanlıklar bunlarla ilgili de para konusunda bazı radikal kararlar alabilirsiniz. Yine belki kendi mutluluğunuz, artık hayatınızda belki yalnızlığı ve bireysellikten çıkıp daha sosyalleşmek adına da burada gördüğüm para konusundaki enerjilerde. Dijital ortamlar, danışmanlık, yol göstericilik, öğreticilik bu alanlarda da güzel destekler ve emeklerinizin karşılığını alma enerjileriyle dediğim gibi karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu ay sizi ne mutlu edebilir? Dediğim gibi çok güzel kartlar çıktı demiştim ya. Hayatınızda artık ertelemelerin, kendinizi belki erteleme durumunun, sürekli bahanelere sığınma durumunun artık şifalanması. Yani kendinizi seçtikçe yenilenmeniz, dış görünüşünüzün değişmesi, hayatınızdaki şansların artması, hayvanların doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşaması, hayvanların doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı şekilde düzenlenmesi ve bu şekilde devam etmesi, güzel şekilde hayvanların doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı şekilde çok güzel süreçler yaşayabilirsiniz. Hayalleriniz gerçekleşebilir. Özellikle zamanında engellendiğinizi düşündüğünüz, ertelendiğinizi düşündüğünüz, önünüzün kapatıldığını ya da kesildiğini düşündüğünüz bazı istekleriniz ve hayalleriniz gerçekleşebilir ve bu sizi çok mutlu edebilir. Burada bazı blokajlar, bazı engeller, bazı zor gibi gözüken durumlar siz kendinizi seçtikçe, siz o başlangıçları yaptıkça şifalanabilir ve önünüz açılabilir. Yani bazı engellerin açılması, belki sizi engellemiş kişiler, ilişkiler, ya böyle blokajların, engellerin, nazarların burada şifalanması, yenilenmeniz, enerjinizin yükselmesi, hayallerinizin gerçekleşmesi sizi mutlu edebilir. Ama bu nasıl? Hayvanlara, doğaya bol bol destek olup kendini seçtikçe, bu doğrultuda başlangıçları, o adımları attıkça diyor kartlar. Çok fazla hayaliniz gerçekleşebilir ve çok mutlu olabilirsiniz. Hayat standardının ve enerjisinin yükselme enerjisi gözüküyor. Burada cennet boyutuna geçiş enerjileri ve zamanında belki bir şey istiyordunuz, bir engelle karşılaştınız. Yolunuzu tıkadılar, şu oldu, bu oldu. Artık o zorluklar kolaylaşıyor. Orada yaşadığın zorlukların artık mükafatını alıyorsun ve yol açılıyor senin için. Korunduğunuz şekilde,
korunma enerjisi, hayallerin gerçekleşme enerjisi, yenilenme, güzelleşme, hayvanların, doğanın sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşaması hayatın içerisinde sonsuza kadar burada sizi mutlu edebilir şeklinde gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda ve hayatın, evrenin sizinle nasıl güzel konuşması, hayatla, evrenle, doğayla, hayvanlarla bir ve bütün hissetmek, belki rüyalarınızın nasıl güzel size mesaj olduğu, hislerinizin size nasıl güzel mesaj olduğu dinlediğinizde, içinizdeki çocukla barıştığınızda, dediğim gibi burada bu tarz güzellikler de yine sizi mutlu edebilir. Bu ay kime, neye dikkat etmelisiniz diye baktığımda kendi kendinizi sabote etmemeye dikkat etmelisiniz. Özellikle yine hayallerinizle ilgili, isteklerinizle ilgili kendi değerinizi göz ardı etmek, paraydı, oydu, buydu, bunları bahane etmek ve ertelemek. Takıntılarınıza dikkat edin. Ben daha çok sizi kendinizi sabote etmek, kendi takıntılarınız, kendinizi yetersiz görmek, bunlarla ilgili şeylere dikkat etmeniz gerekiyor olarak görüyorum. Hayallerin ve isteklerinle ilgili. Bazılarınız için belki sizin engellediğiniz ya da sizi engellemiş yengeç, akrep, balık etkili bir kadına da dikkat edebilirsiniz. Burada aynı zamanda gördüğüm olasılıklar doğrultusunda, ama genel olarak burada daha çok hissettiğim kendine şefkatli ol, kendine merhametli ol. Ve kendini ertelemeyi, sabote etmeyi, kendini yetersiz görmeyi bırak. Güzelliğinin, başarılarının, yeteneklerinin farkında olarak isteklerini hayata geçirmeye odaklan. Buna dikkat et diyor kartlar size olasılıklar doğrultusunda. Bu ayla ilgili ekstra tavsiye, mesaj, bakın yine tılsım altılısı çıktı. Ne kadar çok boğa teması var ama burada boğanın o eli açıklığı, işte o zenginlik bilinci eşittir eli açıklıktır, yardım etme enerjisidir. Burada işte o birinci destede dediğim gibi zengin kafasına geçin. Yani hayatınızda şarkılarla, yorumlarla, günlük hayatın içerisinde kullandığınız cümlelerle artık fakir edebiyatını, bunlar üzerinden kendinizi tamamlama durumunu bırakın. Birinci destenin tavsiye kısmını dinleyebilirsiniz. Benzer enerjiler çıktı diyebilirim. Hayatında öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer konusunda bir denge getirmen gerekiyor. Dış görünüşünüz, kendinizi beslemeniz, kendi iç huzurunuza dikkat etmeniz, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım edip bu doğrultuda hayır işleri işlemek, yapabildiğiniz kadar ve bunu sürekli hale getirmek burada size yine tavsiye olarak çıktı. Hayvan sahiplenebilir bazılarınız. Yine dişil enerjine barış, alma verme dengesine hayatında dikkat et. Bununla birlikte hayatında hem içsel dengenin, psikolojik dengenin, manevi dengenin korunduğunu hem de dışsal dengenin, kalitenin korunduğunu ve devam ettiğini gözlemleyebilirsin. Kendi değerinin farkında ol yine. Bunu söylüyor kartlar ve dediğim gibi hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım edebilirsiniz. Olasılıklar doğrultusunda. Yani bu kadar güzelliğe, maddi manevi bolluk, berekete, şükür edeceğin bir sürü şeye sahipken burada dengeni bozacak, sanki böyle muhtaçmışsın gibi düşüncelere, davranışlara girmeyi bırak artık diyor kartlar size. Şükredip hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım edip bol bol hayır işleyin. Alma verme dengesine dikkat edin. Kendinizi besleyin. Dış görünüşünüz, beslenme şekliniz, bunlara böyle mutlu olacağınız şekilde düzenleme getirebilirsiniz. Sağlıklı beslenme gibi örnek veriyorum. Kendinize, kendi gelişiminize, kişisel gelişiminize yatırım yapın. Daha önceki videomda da söylemiştim. Bu en güzel, zaten maddi olarak da getiri getiren yatırımdır. Bir kişinin çok fazla parası olsa bile o parayı kaldırabilecek mentaliteye, sinir sistemine sahip değilse, ki burada işte yılbaşında önceki videoda da adını unutmuştum, yine adını unuttum. Bu alınan şeylerden çıkıyor ya hani para. Orada mesela hep haberlerde ne diyorlar? İptal negatif kötü şeyler. Hep de demeyeyim de yok bir sene içerisinde şu kadar para çıkmış da değerlendiremedi. Yok kaybetti. Neden? Çünkü sinir sistemi o parayı yaşamaya alışık değil. Neden? Şimdiye kadar kendini geliştirmemiş, kişisel gelişimine odaklanmamış. Belki bu alanlara fasafiso diye bakmış. Her şeyi para zannetmiş. Aslında her şey enerji. Para enerjiye gelir. Sen enerjine yatırım yaptıkça, kendi kişisel gelişimine yatırım yaptıkça, burada hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım ettikçe hayat standartın yükseliyor zaten ve daha çok para geldikçe de o parayı da kaldırabilecek, yaşayabilecek, hayatına entegre edebilecek mentaliteye sahip oluyorsun. Diğer türlü ya içsel huzursuzluk, ya depresyona girme, ya kaybetme, ya dolandırılma,
durumları yaşıyor insan. Neden? Çünkü o kabı genişletmemiş değer konusunda. O yüzden burada özellikle denge kartıyla da çıktığı için enerjisel konular, psikolojik konular, kendi kişisel gelişiminiz, bunlara da yatırım yaptıkça bolluğunuzun, bereketinizin, iç huzurunuzun denge, yani hayatta o dengeyi sağlayabilirsin. Madde ve mana dengesi. Hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım edebilirsin diyor kartlar size. Yine kendinize karşı güzel hissetmek. Yani aynada baktığınız kişiden mutlu olmanız, yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat etmeniz, yedikleriniz içtiklerinizden mutlu olmanız, kendinizi beslemeniz, hayatınızı güzelleştirmeniz, yaşam alanlarınız, belki kıyafetleriniz, yani böyle hayatın tadını çıkarmak, o zenginlik kafası. Ama bunu işte bazıları bence yine anlamayacak. Çünkü senelerce bunu anlatıyorum. Bazı, dediğim gibi, hala ucuz ucuz bazı kişilerin böyle şaka adı altında vesaire böyle yorumlarını görüyorum. Ondan sonra cevap verdiğinde de alınıyor. O kadar açıklama yapılmış. Artık bu mağdur edebiyatı, fakirlik üzerinden kendinizi tamamlamaya çalışmanız, yok şöyle yok böyle, neye inanırsan hayatını o şekilde yaşar. Bu şu anda içinde olunan süreçten geçmişte çok çok daha zor süreçler yaşanmış tarih boyunca ve o dönemlerde de insanlar yaşamış mı yaşamış, zengin olan olmuş mu olmuş. O yüzden burada kafanızda zorluğu, negatifliği, fakirliği, sıkıntıları büyütme enerjisinden çıkıp sen zenginlik bilinciyle, zengin kafasıyla hayatında kaliteli şekilde nasıl güzellikler yaratabilirsin, nasıl güzellikleri çoğaltabilirsin, hayvanlara, doğaya sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadıkları şekilde nasıl destek olabilirsin sürekli şekilde. Bunlara odaklanman gerekiyor. Kendi kişisel gelişimine, mindsetine nasıl geliştirebilirsin? Sevdiğin şeylere yatırım yapıyor musun? Burada yani bunlarla denge sağlanacak. Alma verme dengesine çok dikkat edin burada. Ve özellikle ikili ilişkilerde de bunu kadınlara söylüyorum. Almayı bilin. Akışta kalın, aceleci olmayın. Zaten o değeriniz doğrultusunda size geldiğini görebilirsiniz. Yine burada ve kişisel gelişiminize de kendi ruhsal süreçlerinizi, öğrenmek istediğiniz psikolojik, enerjisel konular, astroloji, tarot ya da başka hobileriniz, zevkleriniz, denge ve imparatorça kartıyla bunlara da yine yatırım yapmak aslında hayatınızdaki güzellikleri, huzuru, dengeyi getirebilecek unsurlar. Bunu söylüyor kartlar ve dediğim gibi hayvanlara, doğaya da bol bol destek olup yardım edin ve bunu hayat şekli, hayat tarzı haline getirin. Yemek yemek, su içmek gibi. Hayvanlarla, doğayla bir ve bütün şekilde yaşamayı hayatınıza kaliteli şekilde getirin. Bol bol destek olun, yardım edin. İş yerlerinizde, sokaklarda, yaşam alanlarınızda onların sağlıklı, saatli, hayvanların, doğanın sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenli yaşayabilecekleri şekilde kaliteli, güzel adımlar atın, hayırlar yapın ve bunu sürekli şekilde yapın diyor kartlar size. Evet, ekstra tavsiye mesaj kartlarıyla yine devam edelim. Evet. İlham. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın. Bütün açılım boyunca zaten ben bunu söyledim. Ve bakın burada kafasında ateş çıkıyor ve değnek ası falan çıkmıştı galiba, değil mi sizin kariyer enerjinizde? Şöyle tekrar bakayım. Kupa ası çıkmış. Yani o başlangıçları yap. O ilham enerjisini hayata geçir. Burada bak yani imparatorça çıktı zaten. Yani üretme, çoğaltma, besleme, büyütme enerjin var. Bunu güzel şeylere odakla. Detaylı şekilde çok detaylı açıkladım. Gerekirse tekrar dinleyin bu açılımı. Çok kart geldi. Tekrar seçelim. Gelmesi gereken gelir. Şu. Vücudun tapınağındır, ona bir bütünmüş gibi davran, ki zaten bununla ilgili de yine yorumlarda söylemiştim. Evet. İkinci desteğe abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi.
Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İkinci desteği seçen erkekler için şunu söyleyeyim. Hayatınızdaki kadınlara, sevdiğiniz kadınlara bol bol iyilik yapın. Bol bol maddi olarak da verici olun yine burada. Eğer gerçekten hani kaliteli ise, sizi iyi hissettirdiğini, size iyi geldiğini, sizi beslediğini, maddi ya da manevi düşünüyorsanız, burada kadına değer verme konusunda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Yine içinizdeki kadınla, içinizdeki dişil tarafla barışma doğrultusunda da adımlar atabilirsiniz. Yine hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım ederek bunu hayat şekli, hayat tarzı, yaşam tarzı haline getirerek, ki zaten bütün açılımlar bu niyetlere uygun kişiler ve enerjiler için. Evet, dediğim gibi her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilir, randevularınızı ya da atölye kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Tarot öğrenmek istiyorsanız, yorumlama kısmında da kendinizi geliştirmek istiyorsanız, başta da detaylı şekilde zaten açıkladım. Yazılı şekilde de reel'lar vesaire paylaştım. İster kayıtlarınızı ister randevularınızı yine iletişime geçerek oluşturabilirsiniz. Evet, 3. desteği seçenler yine Güneşer Tarot'la kanalıma da abone olabilir. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Güzel yorumlarla, beğenilerle destek olarak da. Evet, şimdi 3. desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Yine benim tepkilerim. Bu desteği seçenlerin özeti ne gibi biliyor musunuz? Kim size kötülük yaptıysa kapınıza gelebileceği süreçler yaşayabilirsiniz bu ay. Sanki o kötülükleri hiç yapmamışlar gibi. Böyle sizi aradıkları, size gelmek istedikleri, sizi özledikleri, hayatlarında aradıkları sizi, hayatlarında aradıkları sizi süreçler yaşayabilirsiniz. Şuradaki kartlara da göz attığımda bu enerjiyi bütün olarak baktığımda çok hissettim. Evet, şöyle koyalım. Evet. 3. desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Haziran ayı genel enerjisine baktığımızda, dediğim gibi zamanında ertelenmiş, bekletilmiş bazı konuların gündeminize gelebileceğini ve burada belki zamanında bir arada engel durumu yaşanmış, akrabadır, geçmişten tanıdığınız her türlü kişi, duygusal ilişkidir, akrabadır, arkadaştır, kapınızı çalabilir. Sizi özlediğini, barışmak istediğini söyleyebilir. Size böyle samimi adımlar atabilir. Böyle sanki geçmişte yaşadığınız durumları özlediklerini söyleyerek, buluşmak, görüşmek istediklerini söyleyebilirler. Ne zamandır ortalarda yoksun, işte seni Instagram'da bulamadım, engelledin mi ya da o mu sizi engelledi? Yani bir şekilde engelleri aşmak isteyerek, ama bu kişiler zamanında sizin beklentilerinizi yerine getirmemişler. Zamanında değerinizi görmemişler ve tam tersi sırtınıza yük bindirmiş. Değerinizi görmezden gelmiş. Sizi yalnız hissettirmiş hayatının içerisindeki durumlarla kişiler. Burada gördüğüm ve bunu yapmış kişilerin şimdi sizi dediğim gibi araması, özlemesi, sevdiğini söylemeleri gibi yaklaşımlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bazı kişilerin değerinizi araya engeller, uzaklık, iletişimsizlik girdikten sonra anlamasıyla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak bu ay enerjisine baktığımızda, geçmişte bunu yapmasını bekliyordunuz, siz zaten sadık davrandınız, kaliteli davrandınız ama karşılık noktasında sizi ertelediler, beklettiler, değersiz hissettirdiler ve siz de kendi yolunuza baktınız. Belki engellediniz ya da iletişimsizlik, mesafe, belki fiziksel mesafe vesaire. Şimdi bu kişiler seni özlediklerini, seni aradıklarını söyleyerek kapını çalabilir, barışmak isteyebilir, görüşmek, buluşmak isteyebilir. Böyle seni sevdiklerini söyleyerek, hissettirerek de diyor kartlar. Genel anlamda yani geçmişteki bu kişilerle ilgili size gelmeleri, yakınınızda olmak istemeleri, sizi görmek istemeleri, buluşmak istemeleriyle ilgili durumlar yaşayabilirsiniz olasılıklar doğrultusunda. Aşk enerjisine baktığımda da yine aslında bazılarınız için yine burada aşkta da geçmişte
Yollarınızı ayırdığınız bazı kişilerin sizi bırakamamaları, sizden uzaklaşamamalarıyla birlikte kapınızı çaldığını, hani geri dön Tülay moduna geçtiğini görebilirsiniz. Belki siz akışa bıraktığınızda bu kişiler bağımlılıkları olan kişiler olabilir ya da tutkusal anlamda gerçekten size çok yüksek çekim hisseden kişiler olabilir. Bazılarınız için de şunu hissettim. Üçlü ilişki yaşayanlarınız söz konusuysa burada gördüğüm. Belki sizinle arasındaki tutkusal çekime rağmen bu kişi eşini tercih edebilir ve bu sizi üzebilir. Yani diyebilirsiniz ki siz şunları yaşadınız, bunları yaşadınız. Belki biraz bazılarınız kullanılmış hissedebilir. Özellikle burada bu kişi eşini tercih ettikçe, eşinin tarafına doğru yöneldikçe burada gördüğüm, ama üçlü ilişki vesaire söz konusu değilse, özellikle yine buradaki bağlamda da doğru orantıda çıktı. Üçlü ilişki söz konusu değilse, geçmişte yine ayrılık yaşadığınız o kişinin hani sizi bırakamaması, böyle deli gibi özlemesi, belki birden karşınıza çıkması, seni istiyorum işte siz yapamıyor, sizi istiyor, böyle hır böyle bakın görüyorsunuz hani o tutku, böyle hemen görmek istemesi, böyle hani bu mutlu da edebilir sizi. Biraz böyle hoşunuza da gidebilir gibi gözüktü açıkçası. Burada gördüğüm, ama burada yine toksikliğe dikkat edebilirsiniz. Sonuçta şeytan çıktı yani. Gördüğüm kartlarda. Ee, evet. Geçmişteki hataları yapmamaya dikkat edin. Yani geçmişte uzaklaşan bazı kişiler şimdi sensiz yapamıyor diyerek yüksek tutku, yüksek çekim, belki kıskançlık, böyle hır işte sen benimsin şöyle böyle iltifatlar, işte çok güzelsin bilmem ne falan filan, böyle kısa sürede tensellik yaşamak istemeleri falan gibi, böyle dibinize girmeye çalışabilir, yakın olmaya çalışabilir. Bazılarınız için maddiyatla falan belki kandırmaya çalışabilir diyeceğim şeytan. Bunlara da dikkat edin. Geçmişteki hataları yapmamaya dikkat edin. O zaman bu şeytan enerjisine sınır koyduğunuzda süreci imparatoriçeyle daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Yani dişil enerjinizi, kadınlığınızı kullandırtmayın. Özellikle geçmişte yaşadığınız şeyleri de düşünün, ders alın diyor kartlar. Kartlar diyor ben kimseye direkt olarak böyle konuşmam, uğraşmam birincisi. İkincisi de haddime değil. Kartların anlamlarını söylüyorum. Burada bazen açıklama yaptıkça da böyle bazı kişiler üste çıkmaya çalışıyor. Kartların anlamı bu. Bilmiyorsan atölyeye katılıp öğrenebilirsin. Şimdi burada o kadar zaten senelerce bazı açılımlar artık böyle eğitim gibi, mini eğitim gibi açılımlar yapmışım. Hala da anlamıyorsun, o senin sorunun. Şimdi burada iş kariyer eğitim enerjisine geldiğimizde de bazı böyle organizasyonlar olabilir, birlikte iş yapmaları olabilir. Bunlara katılabilirsiniz. Ama burada şunu görüyorum. İlk başta biraz geri durabilirsiniz. Kılıç yedilisi. Belki başka kişiler, başka durumlar, başka seçenekler nedeniyle aman sonra yapın, aman görmezden gelin, aman geri durun. Bu tarz şeyler içerisine girebilir bazılarınız. Bir de emeklerinizin çalınmamasına, böyle sizi görmezden gelen kişilere iş kariyer eğitim konusunda siz böyle bakın safos safos ben ne güzel elimden geleni yaptım, işte katkı sağladım, şunu yaptım deyip derken, birlikte yaptığınız şeyler ya da insanlara katkı sağladığınız şeyler ya da iş ortamında katkı sağladığınız şeyler üzerinden böyle sizi kandırmaya çalışan ya da o emeğinizden çalmaya çalışan ya da sizi görmezden gelerek değersizleştirmeye çalışan kişilere dikkat edin diyor kartlar burada size. Ve bu kişileri hayatınızdan çıkarın. Yani burada birazcık değeriniz görülsün, istekliliğiniz, enerjinizin yüksekliği, yaptığınız iyi işler görülsün, bilinsin, değeri bilinsin isteyebilirsiniz, ama bazı kişiler bunu biliyor zaten. Amacı zaten hırsızlık. Amacı zaten görüp böyle seni salak yerine koyup senin emeklerinden çalıp seni de görmezden gelerek anlama diye kendilerini o şekilde zeki zannetmeye çalışmak. O yüzden burada bu safozluklarınıza dikkat edin. Birlikte iş yaptığınız şeyler olabilir. Emeklerinizin çalınmamasına dikkat edin. Burada gözlemledim. Ya zaten o kişinin kötü olduğunu ya da o kişinin içten içe zaten sizden bir şeyler çalmaya çalıştığını hissediyorsunuzdur.
Kendiniz de iş kariyer eğitim konusunda daha sorumluluk sahibi, daha etik ve ahlaki değerler doğrultusunda ilerlemeye dikkat edin. Kendi hakkınız doğrultusunda da. Ya bir iş yapılıyor burada. Burada bunu görüyorum. Bekliyorsunuz ki siz burada iyi niyetlerle yaptığınız işte değeri görülsün, bilinsin. Öteki kişi belki senin yaptığını kendi yapmış gibi çalmaya çalışıyor. Ya da seni görmezden geliyor bilerek değersizleştirmeye çalışıyor. O yüksek enerjiyle ortaya koyduğun proje ve iş konusunda. Bu kişilerle ilgili beklentide olmayı bırak. Çünkü beklentide olabilirsin diyor kartlar. Takdir etsin, teşekkür etsin, beğensin diye. Bu kişiler OROSPU'lukla hayatını yaşamaya alışmış. O yüzden kaliteli bir kişi, sorumluluk sahibi bir kişi gördüğünde teşekkür etmek, takdir etmek, güzel geri dönüşlerde bulunmak bu kişilerin hamurunda yok. Yalanla dolanla OROSPU'lukla hayatını yaşayan kişiden kaliteyi görmesini ve takdir etmesini bekleme. O yüzden bu kişilerin ne olduğunu gör ve kendin alanından, yaptığın işlerden bu kişileri temizleyerek yoluna devam et diyor burada kartlar size gördüğüm. İş kariyer eğitim konusunda emeklerinizin çalınmamasına, değerinizin görmezden gelinerek düşürülmeye çalışmasına dikkat edin. Tam tersi siz bu kişileri hak ettiği değersizlik ve düşük enerji boyutunda bırakın, dıttır edin ve güzel enerjilerle yolunuza devam edin. Kurduğunuz o güzel enerjiyle, pozitif, düzenle, işlerle diyor burada kartlar. Para enerjisine baktığımda da burada gözlemlediğim geçmişte yaşadığınıza benzer bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz ama daha sonra ben yine burada iş kariyer eğitimde de parada da şunu görüyorum. Sizi değersizleştiren ve geçmişten belki bildiğiniz içten içe ama yine de ya onu yapmaz o kadar da değildir ya dediğiniz ya da hala iyi niyetle beklenti içerisinde olduğunuz kişileri hayatınızdan çıkardığınız değişim dönüşüm enerjisi gözüküyor. Yani sen o kişi bilerek seni görmezden geliyor, bilerek takdir etmiyor. Sen hala ona emek vermeye çalışıyorsun ya da onunla iş yapıyorsun. Değerini görmesini bekliyorsun. O zaten hırsız, anladın mı? Hırsız yani. Onda etik yok, ahlak yok, karakter yok, duruş yok, kalite yok. O yüzden bu kişileri para konusunda da değer konusunda da iş kariyer eğitim para konularında özellikle bu tarz kişileri hayatınızdan çıkardığınız süreçleri görüyorum. Bütün olarak baktığımda genel olarak tartışmalar yaşanabilir. Hakkınızı savunduğunuz süreçleri yaşayabilirsiniz. Burada gözlemlediğim hani sen hayırdır gibi gördüğüm burada ve bununla birlikte değerinizi bilmeyen, düşük enerjili, hırsız, kalitesiz bazı kişileri, OROSPU'ları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Para konusunda da burada gördüğüm ama önce belki bazı tartışmalarla, hakkınızı savunduğunuz süreçlerle, hak ettikleri tepkiyi ve duruşu onlara yansıttıktan sonra diyor kartlar. Aslında bir temizlik evresi görüyorum. Yalancıların, dolancıların, değerinizi görmezden gelerek sizi değersizleştirmeye çalışanların, görmezden geldiklerinde sanki siz değerli olmayacaksınızmış gibi düşünen, kendini zeki zanneden geri zekalı salakların, OROSPU'ların ama kendini kaliteli zannedenlerin, bu OROSPU'luklarına rağmen hayatınızdan çıktığı ve kalitenizin, enerjinizin yükselerek devam ettiği süreç enerjileri gözüktü sizin için. Yani evet bak, cimriler çıkıyor hayatından. Ve değerini bilen, kıymetini bilen, sana böyle aile, yuva hissi veren, merhametli, vicdanlı insanlar hayatına geliyor ve para konusunda da hayallerinizi gerçekleştirebilir. Duygusal olarak da çok güzel mutluluklar, tatmin enerjileri yaşayabilirsiniz. Bazı böyle cimri, böyle hani sadece kendine aksın diyen, hırsız, pislikleri hayatınızdan çıkardıktan sonra emeğin kıymetini bilmeyen,
takdir etmeyi bilmeyen, karşılığını vermeyi, karşılığını ödemeyi bilmeyen, bunu akıllılık ve zeka zanneden geri zekalı salakları, OSP'uları hayatınızdan çıkaracağınız etkiler gözüktü. İş, kariyer, eğitim ve para enerjilerinde. Ve bununla birlikte çok mutlu olacağınız, yükseleceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz, duygusal olarak da çok huzurlu, mutlu hissedebileceğiniz etkiler çıktı. Neden? Çünkü o enerji vampirliğini yapan kişiyi hayatından çıkardın. Kendi hakkını savunun. Aslında kendi kalitene uygun bir duruş sergiledin, diyor kartlar. Evet, burada şimdi devam ediyorum. Sizi ne mutlu edebilir? Aziz, azize ve kılıç ası. Yani korunmanız, korunduğunuzu burada yani çok iliklerinize kadar hissetmeniz diyesim geldi. İliklerinize kadar korunduğunuzu hissedebilirsiniz. İliklerinize kadar korunduğunuzu hissedebilirsiniz ki Güneş Ay Tarot'la kanalımdaki videoda da Azize ve Aziz kartları yan yana çıkmıştı ve bakın burada yine yan yana çıktı. Enerjisi yüksek kişilersiniz. Astroloji, tarot, ilimle ilgili konular, bunlar da yetenekli kişiler olabilirsiniz. Sen kendi yoluna odaklan. Özellikle değerini düşüren kişilerle ilgili geçmişten aldığın derslere dikkat et. Ve bu hak etmiyorsa kişi, bu kişiye yolu kapat. Öyle bir kapat ki bu kişi ne seni görebilsin, ne duyabilsin, ulaşamasın. Bu onun için en büyük ceza zaten. Çünkü sen o kişinin hayatına ödül olarak geldin. O bunun karşılığını vermek yerine kendi kendine akıllılık yaptığını zannetti, hırsızlıkla, görmezden gelerek. Bir teşekkür etmeyi, takdir etmeyi bile yapamayarak kendi şeytanlığından dolayı. O yüzden burada kartlar diyor ki değerini hak etmeyen kişilere böyle gelip belki af dileseler de, özür dileseler de kapıyı açma, mesafeni koru. Ve zaten korunuyorsun. Yani bu kişilerin bu yüzlerini korunduğun için görebilirsin zaten. Muazzam korunma enerjisi gözüküyor burada gördüğüm ve bu korunma enerjisiyle manevi bilgelik, geçmişten aldığınız dersler, bunu dünyevi boyuta yansıtmanız, hayatınızı bu maneviyatla, merhametle, vicdanla, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım ederek, geçmişten aldığınız derslerle, artık o maneviyatınızı görmezden gelerek değil, kalbinizin sesini dinleyerek, bu anlamdaki yeteneklerinizi belki öğrenip bunu dünyaya iyi güzel şekilde yayarak ilerleme yoluna girmeniz sizi mutlu edebilir. Burada gördüğüm. Bu anlamda hayatınızda yeni sayfalar açmanız, netlikler sağlamanız, belki yine değerinizi bilen insanlara katkı sağlamanız sizi mutlu edebilir şeklinde gözüktü. Bazı rüyalarınız, alacağınız ya da aldığınız bazı danışmanlıklar, belki bazı eğitimler de psikolojik ve ruhsal olarak sizi çok geliştirebilir. Kafanızda bazı konuları netleştirebilir ve enerjinize çok iyi gelebilir. Ve yine size korunduğunuzu hissettirebilir. Ya da böyle hani kendi içiniz sadece size özel o bilgilerin açılmasını sağlayabilir. Huzuru yakaladığınız şekilde, kötülükleri geride bıraktığınız şekilde, kendi enerjinize sahip çıktığınız şekilde diyor burada kartlar. Gördüm. Yani maneviyatla ilgili, ilmi konularla ilgili öğrenmek olabilir, danışmanlık olabilir ya da kendinizin yeteneklerini hayat içerisinde artık detaylı aktardığım şekilde bazı kişilere sınır çizip ders alarak yolunuza devam ederek korunarak ilerlemeniz, yeni sayfalar, yeni başlangıçlar açmanız ve o derslerin, o içinize doğan sezgilerin, rüyalarınızın, işaretlerin ne kadar doğru olduğunu gözlemlemeniz burada sizi mutlu edebilir. Değerinizi bilen kişiler de burada korunabilir. Gördüğüm. Yani siz korunuyorsunuz evet ama sizin değerinizi bilen kişiler de korunuyor. Burada çok yüksek bir enerji var çünkü. Ama değerini bilmeyen kişi de kendi acı döngüsünde kalıyor. Kendini akıllı zannettiği için. Bunlar sizi mutlu edebilir şeklinde gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Rüyalarınız, korunduğunuzu hissetmeniz, belki bazı yerleri, yani böyle kalpten maneviyatla ilgili o açılacak, o sizi rahatlatan, ferahlatan, iyi gelen o durumlar. Belki bir manevi bir yeri ziyaret edebilirsiniz. O böyle sizi temizlenmiş, arınmış, korunmuş hissettirebilir. Bir eğitim, bir danışmanlık, belki hepsi birden burada. Yani yolun temizlenmesi, arınman, belki bununla birlikte bazı kişilerle yeniden sayfalar açılması, güzel temiz sayfalar, korunduğunuz şekilde güzel yeni başlangıçların, sayfaların açılması, bu şekilde yola devam etmeniz, ailenizin, sevdiklerinizin korunduğu şekilde, belki geçmişte sorun yaşadığınız bazı kişilerle tekrar o yeni yollara girilmesiyle, korunma enerjisiyle sizi mutlu edebilir şeklinde gözüktü. Ama burada önemli olan şu:
Bu zaten hep diyorum çok önemli. Hayvanlara, doğaya destek olup yardım ederek yaşamak, bunu hayat tarzı haline getirmek ve kendi iç sesinizi dinlemeniz, rüyalarınızın mesajları, iç sesiniz, kendi o sezgisel tarafınızı göz ardı etmemek, buralara kulak vermek, nasıl geliştirebilirsiniz? Belki yeteneklerinizi geliştirmek, belki eğitim almak, belki danışmanlık almak, belki ya direkt olarak Allah'la konuşun, dua edin. Ne düşünüyorsanız, ne sormak istiyorsanız o size zaten mesajları gösterecektir. Kişi ise de kişileri vesile kılacaktır. Doğru olacak kişilere. Yani en başta Allah'a sorun. Ondan sonra önünüze çıkacaktır zaten. Bunlar sizi mutlu edebilir şeklinde gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Çok güzel, yüksek, pozitif, muazzam enerjiler çıktı. Kime neye dikkat et? Al işte yani. Gerizekalı salaklara dikkat edin. Burada çıktı kılıç beşlisi. Ya burada senin yüksek enerjin, güneş, parlaman, yüksek enerjin, ışığını saçman, potansiyelini yerine getirmen, yeteneklerini hayata geçirmen, iyiliği, güzelliği yayman karşısında çekemeyen, egosal, bunu böyle zarar vermeye çalışan, burada açılım içerisinde dediğim gibi özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda burada kendi o değer algısı gelişmediği için egosal yaklaşan, parlayan kişilere de dikkat et diyor kartlar. Bunlar zamanında seni seviyormuş, seni beğeniyormuş, seni alkışlıyormuş gibi gözüken o maskeleri takmış kişiler olabilir. Ama o maskelere aldanma ki bu maskeler düşebilir. Bu kişilere dikkat et diyor kartlar. Gerçekten kalbinin evet dediği, gerçekten seni samimiyetle seven, çıkar için değil, sen parladığında kudurup çıldıranlarla değil, sen parladığında senin ışığınla mutlu olanlarla yoluna devam etmeye dikkat et diyor burada kartlar. İçsel olarak sizi rahatsız eden, özellikle parlamanız, güzelliğiniz, yeteneklerinizi hayata geçirmenizden rahatsız olan, laf sokarak, görmezden gelerek, takdir etmeyerek, böyle hani bunlar zaten kendi yüzlerini belli ediyor. Ya da sen yeni bir başlangıç yapıyorsundur. Hop diyordur ki işte aman şu şöyle, sen şunu yaptın, sen değiştin, şöyle oldun, böyle oldun. Kendi aslında çekememezliğini ortaya koyuyor. Ulan tabii değişecek. Güzel bir aşamaya geçiyor yani. Aynı kalsa zaten o güzel aşamaya geçemeyecek belki. Kuduruk. Burada işte bu kişileri görebilirsiniz. Gördüğüm. Işığını saçarak, bu kişilere aldırmayarak, bu kişilerin böyle o ortalık karıştırmaya çalışabilecek, sana kendini kötü hisset. Zaten burada güneş balçıkla sıvanmaz. Buranın özeti bu. Bunu bil diyor kartlar size. Bu kişilere dikkat edebilirsin. Bu kişiler böyle seni sevme, seni övgü, seni isteme maskesi takan kişiler olabilir. Hiç de o maskelerini aldırma. Zaten güneş her şeyi nasıl açığa çıkarıyorsa senin ışığın, senin başarıların da kimsenin yanında kim değil bunu çok net açığa çıkarıyor hayatında ve çıkarabilir. O yüzden bu kişilere dikkat et. Sen zaten bu kişileri alt edip, bu kişileri hayatından yok edip, bu kişileri cehennemlerinde bırakıp, bu kişiler sen bir şey yapmasan da sen parladığın için rahatsız olup kötünün ışıktan rahatsız olması gibi zaten kendi kendilerine cehennemlerine çekilecekler. Sen yoluna devam edebilirsin. Hayallerini gerçekleştirmeye, ışığını parlatmaya, hayatındaki o yeni başlangıçları, yeni sayfaları açmaya dikkat et. Kalbinin sesini dinleyerek diyor burada kartlar size. Aşk hayatınızla ilgili falan da özellikle burada kalbinizin sesini dinleyerek ilerlemeye, çok fazla böyle dış sesleri dahil etmemeye hayatınıza dikkat edebilirsiniz. Ve birisi size böyle sevgiyle, sıcaklıkla yaklaşıyorsa aşk, ilişki konusunda yine burada ego çalıştırmamaya da yine dikkat edebilirsiniz. Olasılıklar doğrultusunda. Size tavsiye mesaj. Bakın tam dediğim gibi. Dedim ki ilişkiler konusu, aşk konusu, ego çalıştırmamaya dikkat edin. Burada da bunu diyor kartlar. Belki zamanında sizden ayrılmış, sizden uzaklaşmış ki aşk konusunda da, ilişki konusunda da bu enerji çıkmıştı. Tekrar size adım atabilir böyle kişi ya da kişiler. Burada ego çalıştırmayın. Bunu söylüyor kartlar. Yani anlaştığınız insanlarla, sizi seven ve sizin sevdiğiniz insanlarla ışığı parlatmanın, ışığı çoğaltmanın, iyilikleri, güzellikleri çoğaltmanın, hayatı daha yaşanılır şekilde, güzel şekilde yaşamanın keyfini çıkarın. Güzel ilişkiler geliştirin. Huzurlu şekilde. Huzurunuzu bozan kişilerden uzaklaşın ama sizi seven ve size iyi gelebilecek kişilerden egonuz nedeniyle uzaklaşmayın. Aynı zamanda bu mesaj size var. Yani bunu ikili ilişki olarak da düşünebilirsiniz.
İş kariyer, belki de bazılarınız da çekemeyen tarafsanız eğer burada çıkan. Burada kartlar diyor ki sana iyi gelebilecek güzel enerjilere egondan dolayı uzaklaşma kafasından çık. Bakın burada ne kadar ışık enerjiler var. Ama uzaklaştığı taraf nasıl karanlık, görüyor musunuz renk? Yani anlamını bilmeseniz bile. O yüzden burada kalbinize iyi gelen, mutlu hissettiren, enerjinize böyle iyi gelen kişilerle olmaya dikkat edin. Egonuzu dinlemeyin. Bunu söylüyor kartlar. Yani duygusal ilişki olarak da, iş ilişkisi olarak da, arkadaşlık ilişkisi olarak da düşünebilirsiniz. İlişkilerde özellikle ego yapmayın. İçinizi ısıtıyorsa, kalbinizi ısıtıyorsa egodan uzaklaşın ve o bağlantıları tadını çıkarın. Kıymetini bil diyor kartlar size, o kişilerin. Yani hem iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı hem duygusal ilişki bağlantılı. Yine ekstra mesaj kartlarıyla devam edelim. Kutlama, kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayın ve sahip olduğunuz her şeyi takdir edin. Uzun bir yol kat ettiniz. Zaten ben bunu söylemiştim. Güneş kartının çıktığı destede detaylı şekilde açıkladım. Işığınızı parlatarak ilerlediğiniz süreçler söz konusu. Çok güzel enerjiler çıktı. Şükür enerjisinde olmak, hayvanlara, doğaya bol bol destek olup yardım etmek yine burada size çok çok iyi gelebilir. Hayatı güzelleştirin. Kendi çekememezlik olan taraflarınızdan da özgürleşin. Tabii onu görüp aydınlatabilecek kaba sahipseniz. Herkes böyle demiyorum ama kendinize de bir ayna tutun. Size iyi gelen kişileri takdir etmeyi biliyor musunuz? Emeğinin karşılığını vermeyi biliyor musunuz? Duygusal ilişki anlamında da, iş, kariyer, eğitim, para ilişkisi anlamında da o iyi gelen ilişkilerin kıymetini biliyor musunuz? Tadını çıkarabiliyor musunuz? Kıymetini biliyor musunuz? Kutluyor musunuz mesela kendinizi ya da başkalarını? Giden şey geri geliyor diyor burada size. Ben bunu aşk hayatı gibi hissettim ya da zaten bu ayda mıydı o? Demiştim ya size, ayın genel enerjisine bakın en başta. Geçmişten kişiler geliyor demiştim. Evet, bu destedeydi. Gördüğüm kartları tekrar bakın. Şöyle çıkmıştı hatta. Aman geri sarıp bakabilirsiniz işte. Şimdi tekrar uğraştım. Aynısı çıktı bakın burada. Başka deste, başka kartta da. Geçmişten bazı kişiler geliyor diyor kartlar. Ya da geçmişte bazı belki fırsatlar ertelediğiniz sizin de. O yüzden dediğim gibi kıymet bilmek, değer bilmek, bunlar önemli. Hayatınızı egoya düşmeden yaşamak da önemli. Size tavsiye ve mesajlar. Evet, 3. deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Yani hem bazı fırsatlar zamanında ertelediğiniz, hem de bazı kişiler sizi ertelemiş, değerinizi bilmemiş ya da sizin değerinizi bilmediğiniz. Yani burada zaten genel enerjide çıkmıştı bu. Burada gelebilir demişti. Şimdi tekrar mesaj olarak çıktı. Belki barışma, kutlama, duygusal ilişki anlamında da o yüzden. Mutluysanız, iyiyseniz, üçlü ilişki gibi durumlar söz konusu değilse, o yüzden ego çalıştırmayın ve mutlu olduğunuz kişilerin, yanında iyi hissettiğiniz kişilerin kıymetini bilin. Ama değerinizi de koruyarak ve karşı tarafın değerini de koruyarak, o dengede ilerleyerek, takdir etmeyi bilerek, kendinizi de takdir etmeyi bilerek, size iyi gelen kişileri de takdir etmeyi, maddi manevi hak ettiklerini yansıtarak burada. Evet, hak ettiklerini göstererek, maddi manevi de, maddi manevi hak ettiklerini göstererek de. Evet, 3. deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla
özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Tarot öğrenmek isteyenler yine başta detaylı açıkladım. Çokça kez zaten detaylı açıkladım. Yazılı şekilde, videolarda vesaire. Öğrenmek istiyorsanız kapsamlı şekilde yine atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. Yorumlama kısmında da ilerlemek istiyorsanız başlangıcı özel ücretle şu anda yorumlama atölyesi açıyoruz. Yorumlama atölyesine ya da 2 atölyeye birden de kayıt yaptırabilirsiniz. Abonelerimdeki niyetime uygun yine Güneş Ay Tarot'la yeni YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. Orada da yine güzel videolarla ilerliyoruz güzel videolarla. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Maşallah 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 maşallah. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.